Gel senle bir sarılalım. Good morning. Evet, sarıldık, şimdi yola devam. Şimdi günaydın oldu işte. Bir yudum alayım bak nasıl günaydın oluyor. Oo, kahve de mis gibi. Oh. Tren gelir, hoş gelir. Bulutlar pamuk gibi. Hello. Lan dondum. Bu ne soğuk böyle. Ama oğlum. Ama öyle olmaz ki. Oğlum onu iç diye verdim ben. Sen ne yaptın, döktün ya. Merhaba bebek, merhaba. Arkadaşlar herkese günaydın. Buz gibi bir Tiflis'ten günaydınlar herkese. Hissedilen 5 derece. Saat kaç? Bakalım. Saat 10'a çeyrek var. Biz nereye gidiyoruz bu saatte? Abi Tiflis denizi var. Tiflis denizine gidiyoruz. Tiflis denizinde ne var? Bir anıt varmış denizi gören. Biz de bu anıtı ziyaret etmeye gidiyoruz. Bu anıtın bir özelliği varmış arkadaşlar bu arada. 1985 yılında yapılmaya başlanmış ama halen bitirememişler. Böyle bir özelliği var bu anıtın. Bitmeyen anıt. Ne bu? Gürcistan Tarihi Anıtı diye geçiyor arkadaşlar. Buraya da isterseniz taksiyle gidebilirsiniz. Tam olarak şu arkamda gördüğünüz şehir merkezinden 10 lira yazıyor taksi. Ama biz ne yapacağız? Taksiye 10 lira vermektense hemen onun yanında bir tane metro var. Çok da yanında sayılmaz ama yakınında bir metro var. Metro ile gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz metroya doğru. Ama önce ne güzel olurdu böyle bir keşke kahveci bulsak. Ya, titriyorum soğuktan, böyle bir şey olamaz. Ciddi manada çok soğuk var. Gözlerim yaşardı ya. İnanılmaz bir şey yani. Çok soğuk. Gel senle bir sarılalım. Good morning. Evet, sarıldık, şimdi yola devam. Dondum ya. Evet, burayı zaten göstermiştik arkadaşlar. Burası bu AVM'nin girişi. Hemen yanında da zaten metro vardı. Abi bilmiyorum görüyor musunuz ama bak. Vallahi bu duman çıkıyor ağzımdan. Şaka gibi, çok soğuk ya, böyle bir şey olamaz. Kış geldi malum. Bizim artık bir an önce sıcak memleketlere göç etmemiz lazım. Sıkıldım mont giymekten ya. Böyle bir şey olamaz yani. Gerçekten. Şimdi metroya gitmeden önce ben bir bakacağım ki açık kahveci var mı? Eğer açık kahveci varsa bir kahve içelim de öyle gidelim. Ayılalım, kendimize gelelim. Zaten sağ olsun soğuk bizi güzel ayılttı ama bir de kahve içersek 10 numara olur. Şurada kahveciler vardı. Umarım açıktır. Dur bakayım. Abi böyle bir soğuk yok ya. Vallahi abartmıyorum, çok soğuk. Heh, varmış bak, açık. Hello, you have espresso? Evet, bir espresso içelim abi. Bize ancak espresso paklar, yoksa perişanlık. Çok soğuk lan, böyle bir şey olamaz ya. Bunu daha ne kadar söyleyebilirim bilmiyorum ama abi gerçekten soğuk. Bak şaka yapmıyorum. Hissedilen 5 derece diyor ama yalan. Yalan ya. How much? 4 liraymış. Kahvemizi aldık. Şimdi günaydın oldu işte. Bir yudum alayım bak nasıl günaydın oluyor. Oo, kahve de mis gibi. Sıcak. Oh. Gerçekten bu arada. Abi inanılmaz iyi. Lan dondum. Alo. Çok soğuk. Şimdi az bir kahvemi içeyim, ondan sonra metroya gidelim beraber. Hadi bakalım. Kahve içtik abi. Ne yapıyoruz? Kartımıza para yüklüyoruz. Tam olarak buradan bak şimdi. Böyle miydi lan? Yok, böyle değildi. Böyle miydi? Buraya mı koyuyorduk? Oh, can I help me? Okay, thank you so much. Buraya koyuyormuşuz abi. Bunu böyle tuttuk. İçinde birilerimiz varmış ama gene de biz yükleyelim. Bu ne? Arkadaşımızdan ödünç aldığımız metro kartı. Normalde 3 lira bu. Gidiş 1 lira. 1 lira herhalde içinde var. Biz 1 lirayı daha atalım. Hadi 1 lirayı daha atalım. Ne olur ne olmaz. Yolda kalmayalım. Sonra herhalde habuna basıyoruz. Ne oldu? Sorry. Can I help me? It's okay. Hah. Thank you. İlk defa da yükleme yaptık yani, olacak o kadar. Siz benim gibi yapmayın bak, ben yanlış koyuyorum, siz koymayın diye. Kartı okutuyorum. Tak, kaldı 2 liramız. Devam. Yeniden meşhur yürüyen merdivenlerdeyiz. Evet, bindik. Acayip de fena hızlı gidiyor. Bunu zaten konuşmuştuk. Yine halen daha hızlı gitmeye devam ediyor. Baksana abi, insanlar sanki yaslanıyor gibiler, anladın mı? Geriye doğru. Ciddi yüksek yani. Bak böyle. Belki böyle tam olarak kamerada anlamıyor olabilirsiniz. Videodan daha doğrusu. Ciddi manada çok yüksek. Şimdi geniş açıyla çektiğimden dolayı belki çok belli olmuyor olabilir ama hani benim gördüğümü şu an anlık görseniz ciddi manada gerçekten çok yüksek yani. Ekstrem bir yüksek. Çünkü niye? Bunu söyledik ama bir daha söyleyelim. Burası zamanında sığınak olarak kullanılıyormuş arkadaşlar. Yani kullanılması için yapılmış, daha doğrusu kullanılmamış. Ama yine olası bir savaş durumunda burayı
sığınağa çevirebilme olanakları varmış ve bir yerden duyduğum bilgiye göre de burada gizli bir yerde ya da herhangi bir yerde, bilmiyorum tam olarak, erzak depoladıklarını duydum. Yani olası bir savaş durumunda yine buralara saklanıp burada hayatta kalabilmeleri için bir yerlere erzak depoladıklarını duymuş idim. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmem. Ben sadece duyduğumu söylüyorum. Şimdi yavaştan gidelim. Bakalım biz ne tarafa doğru gidecektik. Not almıştım onun adını ama Guramişvili. Bagazav. Sanırım bu tarafa doğru gideceğiz ya. Bakayım. Kırmızı. Bir bakayım. Aynen öyle, bu tarafa herhalde. Bir daha bir teyit edelim. Aynen. Bak buraya. Burada duraklar yazıyor. Rustavelli, Marjanishvili, Station Square. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 durak gideceğiz. 8 durak. Bunu iyi saymam lazım çünkü metrolarda nerede olduğunu söylemiyor. O yüzden 8 durak ileri sayacağız arkadaşlar. Tren bu arada 1 dakika 8 saniye sonra gelecek imiş. Gelsin bakalım. Bir gidelim ya bakalım. Allah merak etmiyor değilim yani orayı. Gündüz böyle erken yola çıkmamız da iyi oldu bir yandan. Hem böyle güzel bir manzara da yakalayacağımızı düşünüyorum burada. Yani öğlen çıksak da bir şey fark etmezdi aslında ama ne demişler arkadaşlar biliyorsunuz, erken kalkan yol alır. Evet, biz de bugün erken kalktık. O yüzden biraz yol alalım. Dediğim gibi buraya taksiyle de gidebilirdik ama gerek yok yani 10 lari, 12 lari, 10 lari vermeye gerek yok. Niye verelim yalandan yere? Ona vereceğimiz parayla bak nasıl ne yaptık mesela, 4 liraya kahve aldık, 1 lirayı de yola verdik, 5 liraya. Oh, 5 lirayı tertemiz kârdayız baktığın zaman. 10 lira. 5 lira deyip geçme yani, o da 50 lira para yapıyor, az değil. O yüzden yayan. Metrodan sonra, daha doğrusu metrodan sonra biraz yayan gideceğiz. Olmadı oradan öteye taksiye binebiliriz. Belki oradan sonrasında bayağı böyle yürümeye mesafe var. Orayı da şimdi daha önceden hiç gitmediğimden dolayı bir şey de diyemiyorum nasıl bir yer. Duruma göre oradan öteye taksiyle de gidebiliriz. Bakalım. Hadi o zaman ben treni bekleyeyim. Ondan sonrasında görüşürüz. Bay bay. Tren gelir, hoş gelir. Evet, şimdi indik. Abi tren acayip gidiyor ya. Vallahi dehşet hızlı bir. İkincisi, tren giderken böyle kapılar sallanıyor. Acayipti ya. Dedim iki müzik dinleyeyim. Onu da dinleyemedim. Dedim durağı kaçıracağım falan filan diye. Söyledim ya, şey yok. Yani nerede olduğunu bilmiyorsun yani. Yani yanlışlıkla kulaklığı taktın, müzik dinliyorsun, daldın gittin, seçtin. Nerede olduğunu sadece bir ses, sadece ve sadece durağa geldiğin zaman söylüyor. Onun dışında işte diyor ki bir sonraki istasyonu söylüyor. Bir de işte şu anki istasyonu söylüyor. Neredesin? İşte şuradasın. Ondan sonra kapı kapanıyor, diyor ki bir sonraki istasyon diyor burası. Ondan sebep doğru düzgün müzikle dinleyemedim. Neyse, problem yok, geldik. Yani aslında gelmedik de yolu yarıladık sayılır ve ortalama ne kadar sürdü? Öyle bir 15 dakika sürdü sürmedi, 8 durak. Yani ortalama durakların arası 2'şer dakika. Bir böyle bir yukarıya çıktı, şehri gördük. Ondan sonra bir daha yerin altından devam. Yoruldum da. Evet, burada da Gürcistan Bankası var. Bu bankadan da arkadaşlar %1 komisyonla para çekebilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani geçen gün bakmıştım buna, para çekmek için nakit. %1 komisyon alıyor. Yani kullanabilirsiniz, mantıklı olabilir. Evet, şimdi çıktık bir yere ama yine geldi soğuk. Şimdi haritaya bakalım. Bura neymiş ya? Nerede yük? Burada yük. Nereye gideceğiz? Böyle gideceğiz. Buraya nasıl gideceğiz? 2.4 kilometre. Yani ne diyor biliyor musun? Yürüme diyor 43 dakika. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Asla sponsorluk almadım ama bir taksi uygulaması var, Bolt. Buraya yazıyorsun gidecek olduğun yeri. Mecbur gene taksi, yani yapacak hiçbir şey yok. 5,5 liraya seni götürüyor abi. Mecbur vereceğiz. Ulan daha zararlı çıktık ya, gördün mü? 10 liraya ne güzel meydandan gidecektik, şimdi 10,5 50 kuruş zarardayız. Neyse, önemli değil. Ben şimdi şuraya bir taksi çağırayım. Abi çağırdım. Herhalde kabul edecek abi. Umarım kabul etti. He, geliyor. 1 dakika sonra buradaymış. Bu arada şu karşıda bir bina var. O binanın ne binası olduğu hakkında sizleri bir bilgilendireyim diyeceğim ama Nano House mu diyor? Ne ki orası? Şöyle güzel görünen bir bina var karşıda. Abi ne güzel gözüküyor bulutlar ya. Bulutlar pambık gibi. Dur bakayım. Yok vallahi bulamadım ne binası olduğunu. Neyse, güzel bina. Adı öyle olsun bundan sonra. Taksi geldi. Nereye geldi? Önümde. YYMM, aynen öyle geldi. Hemen binelim taksiye. Hello, good morning. Kamarjova. Evet abi, taksideyiz şimdi. Yavaştan gidiyoruz. Kaç dakika sonra oradaymışız? 12 dakika sonra oradayız. Yoruldum ve çok soğuk.
Merdivenler yordu. Gerçekten inanılmaz yüksek. Bir de her yer aynı bu arada arkadaşlar. Sadece bir metro böyle derin değil. Bütün metrolar inanılmaz derin. Bütün metro durakları. Şimdi gidiyoruz. Burası bu arada bir park yüksek ihtimalle. Çünkü yeşil alan olarak gözüküyor bende. O yüzden böyle biraz otantik yerler. Havada güneş var ama yalancıktan. Orada ne kadar yolumuz var? Hemen bakayım. 6 dakika kalmış. 6 dakikalık bir yolumuz var. Ondan sonra varmış oluyoruz. Bu arada bu uygulamayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu uygulama en mantıklısı burada. Yoldan taksi çevirmektense bu uygulamayı kullanmanız gerçekten çok mantıklı. Çünkü hani gidecek olduğunuz yerin fiyatını önceden size söylüyor. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşama gibi bir durumunuz söz konusu değil. Neyse onu veriyorsunuz yani. Sen fazlasını istedin, problem yok. Fazlasını vermek istedin, problem yok. Hani şey değil yani. Senden ekstra bir ücret zaten talep etmiyor. Ve hani aynı zamanda güvenli. Nereye gideceğini gidene kadar haritadan görüyorsun. İkinizde de bir map açık. Yani sen kendi uygulamandan gidecek olduğunuz aynı güzergahtan götürüyor sizi. Zaten haritada görüyorsun dediğim gibi her türlü. Sen de kontrol edebiliyorsun yani. O yüzden buraya geldiğimizden beri biz taksi kullanacak olduğumuz zaman bunu kullandık. Hem bir tane daha var Yandex'in o. Yandex'in uygulaması. Ben bilmiyorum, onu kullanmadım hiç ama onu da kullananlar var. Sanki o biraz daha pahalı geldi bana bu uygulamaya nazaran. Ama problem yok yani. Onu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Memnun muyum? Gayet memnunum. Bak şöyle bir manzara var abi. Bu tarafta da deniz var. Burası da Tiflis Denizi olarak geçiyor. Onu da yukarıdan zaten 10 numara bir manzarayla göreceğiz. Ondan yana problem yok. Burası ufak böyle bir göl gibi ama buraya hani buranın adı haritada en azından Tiflis Denizi olarak geçiyor. Bu da böyle bir bilgi. Burada çok fazla elektrikli araç var abi. Yani inanılmaz fazla. Elektrikli araç çok fazla kullanıyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Bana burada yaşayan biri söylemişti. Buradaki arabalar zaten ucuz biliyorsunuz. Daha ucuza bir araba bulduklarında dışarıdan araç buraya getirmek mümkün arkadaşlar. Ve getirdiğin arabanın plakasını değiştirebiliyorsun. Yani buranın plakasını takabiliyorsun. Arabayı dışarıdan getirdiğin zaman başka bir ülkeden. Öyle bir muhabbet var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü trafikte çok fazla sağdan direksiyonlu arabalar var. Çok fazla. Hani adam örnek veriyorum. Neresi sağdan direksiyonlu arkadaşım? Atıyorum İngiltere. Adam İngiltere'de çok ucuz bir araba buldu. Ya da işte Kore'de çok ucuz. Kore'de herhalde yanlış hatırlamıyorsam sağdan direksiyonluydu. Bilmiyorum. Öyle hatırlıyorum. Adam oradan buldu abi. Direkt olarak ne yapıyor? Alıyor oradan getiriyor. Takıyor burada plakayı. Hiçbir şekilde ekstradan bir ücret ödemeden. Bu sebepten dolayı çok fazla sağdan direksiyonlu araçlar mevcut. Bundan sebepliymiş yani. Evet, şimdi geldik. Ben şu parayı vereyim. Madloba. İndik. Dediğim gibi 5,5 liraydı. Biz ne verdik abiye? 6 lira verdik. Sıkıntı yok. Bizi dünyanın ebir ucuna getirdi. Baga buraya. Ya baga buraya ya. Bak burada turla gelen abiler var. Çıkacağız buraya bakalım. Hadi. Neydi hatırlayalım burası? Gürcistan anıtı olarak geçiyordu. Gürcistan tarih anıtı. Evet. Gürcistan tarih anıtı olarak geçiyordu ve yıllardır tamamlanamamıştı arkadaşlar. Böyle bir ünvanı var idi buranın. Şimdi biz buraya geldik. Geldik ki görelim diye. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz büyüleyici duruyor. Ben burayı şeyde görüyorum. Gelmeden önce TripAdvisor'dan baktım buraya da. Burada bu böyle inanılmaz şey gibi duruyor, anladın mı? Hani tapınak gibi duruyor. Ben de diyorum ki ulan şu tapınağa bir gitmem lazım. Gitmem lazım. Bak bugün tapınağa geldik. Evet, burada bir yazı var. Bir adet Gürcüce, bir adet Rusça ve bir adet İngilizce. Dur bakayım ne yazıyor burada? Gürcistan anıtı. Bunu benim çevirmem lazım. Çevirdik şimdi. Diyor ki heykel ve mimari kompleksi, Gürcistan günlükleri, yani Gürcistan tarihi heykeli ve kompleks Gürcü devletinin 3000. ve Hristiyanlığın yayılmasının 2000. yıl dönümüne ithaf edilmiştir diyor. Şimdi burada o turdan arkadaşlar var. Onlara da bir selam verelim. Hello. Hello. Evet, şimdi hep beraber fotoğraf çekeceğiz. Önce buradan çekilelim. Hello. Ablalarla da fotoğraf çekildik. Dur, onları isteyeyim ondan. Şimdi bir daha çıkıyorum o merdivenlerden. Airdrop'tan aldım fotoğrafları da. Çok da güzel çıktık ha. Ablalarla. Bunu paylaşmam lazım. Dur. Hemen geliyorum. Bir saniye. Şimdi yola devam. Yine soğuk devam ediyor. Ama baksana ya. Gerçekten inanılmaz büyüleyici. Şuraya bak. Şimdi bu tam olarak neyi bunun bitmemiş onu anlayamadım açıkçası ama hani bitmemiş diyor. Burada bir haç var. Şöyle gene. Neresi bitmedi acaba? Şu biraz kenarlarında böyle. Yo, gayet de bitmiş gibi duruyor yani.
Ama bitmemiş yani. Çok iyi. Şimdi üst tarafa doğru çıkalım. Evet. Birazdan aşağı inip aralarında da gezeceğiz. Önce size Tiflis denizini göstereyim arkadaşlar. Bak şimdi geliyor. Dediğim gibi burası biraz böyle küçük minik bir göl ama buraya deniz diyorlar. Burada da bir tane kilise var. Neymiş bunun adı? Bulamadım adını ama belki gittiğimiz zaman adı yazar. Bak buradan şuraya çıkayım. Deniz abi. Burada da zaten minik minik yelkenliler var. Öyle deniz. Hatta bu arada ciddi manada şeyi var ha. Kumsalı falan var yani. Öyle şey değil. Bildiğin kumsalı var. Ki yüksek ihtimalle yazın burada denize girenler oluyor diye tahmin ediyorum. Buraya bak ya. Hava ne kadar kapalı. Şimdi burada bir tır var da bu tır bu tır burada ne yapıyor acaba? Merak konusu açıkçası. Şuradan daha mı güzel lan manzara? Aa, gerçekten bura daha iyiymiş bu arada. Erdem neden buradan çekmedin? Vallahi buradan daha iyiymiş. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Burası şimdi tamamlanmadı dedi, tamam mı? Peki burası tamamlanmadı ise bu kilise işliyor mu? İşlemiyor mu? Kapısı açık. Girer miyiz? Tabii ki gireriz. Vallahi açık lan. Hadi girelim. Aa bak. Oha, baksana duvarlara. Ya gerçekten şu an yapılıyor bu arada. Bu şekilde. Harbiden tamamlanmamış. Şimdi gidelim asıl meseleye. Gönül isterdi ki bu resimleri de ne anlama geldiğini açıklayabilelim ama arkadaşlar maalesef o kadar yetmiyor. Yani bir şeyler yazıyor ama işte dil yok bildiğiniz üzere. Ve tahmin de edemiyoruz yani, görüyorsun yazıyı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burası bitmese de ben okeyim bu arada. Bu harbi iyi yani. Burada da bir yazı var ama bil bakalım ne eksik. Dil yok. Hiç anlamadım. Tahmin de edemiyorum, bir şey değil. Neyse arkadaşlar bak, şurada kocaman bir ferman var bildiğin. Şurada. Tam şu bak. Abi dehşet soğuk var. Az bir şey dedim şöyle oturayım soluklanayım ama yok yani. Acayip soğuk. Öyle bir şey yok. Biraz daha burada durursam da hasta olacağım. O yüzden yavaştan gidelim. Zaten bura bu kadardı. Şöyle tekrardan göstereyim buranın genişten bir açısını. Yavaştan yola koyulalım yoksa gerçekten hasta olacağım. Bak. Soğuk. Lan dondum. Bu ne soğuk böyle. Çok iyi ama gerçekten inanılmaz büyüleyici bir yer. Atmosferine bayıldım buranın. Müthiş. Şimdi nasıl geldiysek öyle geri dönüyoruz. Ama şimdi bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben buraya metro ile gelmiştim ya. Şimdi de buradan merkeze taksiyle gitmeyi deneyeceğim. Bakalım ne kadar tutacak. Eğer uygun olursa abi hiç uğraşmaya gerek yok. Direkt taksiyle merkeze gidelim. Çünkü hani bir an önce gitmemiz lazım artık. Ben inanılmaz fazla üşüdüm. Hani üzerimdeki mont gerçekten kalın bir mont ama yok abi, yaramıyor yani. Öyle böyle bir soğuk yok. İnanılmaz değişik bir soğuk yani. Abla da fotoğraf çekiyor şu an, onun açısını bozdum bildiğin. Manzarası ben oldum. Burası da nasıldı? Aynen böyleydi. Yıllardır yapımı devam eden, bir türlü bitemeyen bir yapıyla beraberdik, bir anıtla, Gürcistan anıtı. Bence güzeldi burası, yani görülmeye değer bir yer. Buraya kesinlikle gelebilirsiniz. Zaten nasıl geleceğinizi de az çok arkadaşlar gördünüz. Hani anlattık, metroyla ya da dediğim gibi şehir merkezinden taksiyle. Bu arada burası, bu muhit yani yüksek ihtimalle biraz daha böyle lokal insanların yaşadığı yer. Şimdi merkez dediğim yer Liberty Square, yani metroya bindiğimiz yer. Orası böyle biraz daha turistik ve hani insanların yaşamaktan da ziyade böyle hani alışveriş yapmaya, gezmeye geldikleri bir yer gibi. Ama burası bildiğin yaşam alanı yani. Bu muhit yani, çünkü burada yok. Öyle yani çok fazla gezilecek bir yer yok burası haricinde. Yani en azından bildiğim kadarıyla bu civarda. Yani ben de TripAdvisor'ın yalancısıyım arkadaşlar. Yok yani, bulamadım. Dur lan, burada ne varmış? Fresh Juice diyor. Evet, böyle hani burada gezilecek yer yok. O sebepten dolayı yani buraya gelebilirsiniz sadece burası için. Onun dışında buraya yakın civarlarda bir deniz var işte. Onun dışında da merkeze doğru, buranın merkezinde başka bir şey yok. Hello, how much orange juice yani? 10 small size, ha? How much coffee? Small size.
5. Okay. Can I take one coffee? Oh, okay. I wanna juice. Evet, buradan bir portakal suyu içelim. Daha doğrusu greyfurt, portakal ve nar. 10 larıymış. İçelim abi. Vitamin lazım. Madloba. Vitamine ihtiyaç var abi. Taze taze meyve. Hasta olmamak için ne yapıyoruz? Bedel ödüyoruz. 10 lari. Güzel bu arada. Buna da ne sıktı? Greyfurt, portakal ve nar. Bu da lezzetliymiş. 10 lira birazcık pahalı ama sorun değil. Yani burası baktığın zaman turistik bir bölge olarak geçiyor. Şimdi ana yola doğru gidiyorum. Sonra bakacağım ki taksi var mı? Burada da ne kadar çok köpek var ya bu arada. İnanılmaz fazla. He, bu arada tekrardan arkadaşlar çok fazla o taksinin içerisinde anlatamadım size. Şimdi abi orada kendini kötü hissetmesi için ben Türkçe konuşuyorum. Araba falan diyorum. Şoför diyorum. Hani adam belki bir iki tane Türkçe kelime biliyordur. Hani der ki ulan bu ne anlatıyor, ne konuşuyor falan filan demesin diye. Hani İngilizce zaten bilmiyordu. O sebepten dolayı şey yapamadık da, anlaşamadık da, konuşmadık da yani İngilizce daha doğrusu. Onun yanında da öyle çok fazla derin detaylı şey yapmak istemedim. Konuşmak istemedim bu araba mevzusunu. Şimdi daha detaylı anlatayım bunu. Arkadaşlar sağdan direksiyonlu çok fazla araç var. Çok fazla araç. Sağdan direksiyonlu çok fazla araç var burada. Neden? Tam anlamıyla hani bunu orada yeterince açıklayıcı anlatmış olabilirim ama tekrardan üzerine pekiştirelim. Çünkü burası önemli. Dışarıdan arkadaşlar buraya araba getirebiliyorsunuz. Ücretsiz, yani plakasını değiştirebiliyorsun burada. Bu sebepten dolayı da işte adam, örnek veriyorum, işte Kore'den bir araba buluyor. Araba buradan daha ucuz atıyorum. Anladın mı? Geliyor, getiriyor oradan buraya arabayı. Takıyor Gürcistan plakayı. Onun dışında zaten hani burada şey görmek de çok zor gibi bir şey yani. Gürcistan plaka haricinde. Ya bir Rus, ben bu zamana kadar hiç şey görmedim mesela. Hani ne bileyim İsviçre plaka, Almanya plaka ya da ne bileyim işte Fransa plaka. Avrupa plaka hiçbir araba görmedim. Ve şöyle bir şey, belki yaz sezonu değil, belki ondan olabilir. Ama genel olarak zaten hani olmadığını düşünüyorum. Adam ne yapıyor abi? Yani dediğim gibi alıyor dışarıdan. Genelde burada şey var. Ermeni plaka var. Ermenistan zaten çok yakın olduğundan dolayı. Ermeni plaka var. Rus plaka var ve genelde Gürcistan plaka gördüm. Yalan olmasın, belki bir tane Alman plaka gördüm. Ama belki de şeyden de olabilir yani. Sezon olmadığından dolayı da olabilir yani. Bu ablalar beni mi bekliyorlar ya? Yo. Niye öyle kendimi şey hissettim? Sanki beni bekliyorlar gibi. Bebek merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Ya hiçbir şeyim de yok ki yanımda, sana ikram edeyim anasını satayım ya. Bundan içer misin? Ama oğlum. Ama öyle olmaz ki. Oğlum onu iç diye verdim ben. Sen ne yaptın, döktün ya. Merhaba bebek, merhaba bebek, merhaba. Ananın yavrusu. Götünüzü yerim. Gel buraya. Senin gözlerine ne oldu? Ay anam. Bunun gözleri kör ya. Ah yavrum gel. Gel yavrum, gel bebeğim. Gel ananın yavrusu gel. Gel, burada bir şey de yok ki size alayım anasını satayım ya. Kör nokta. Neyse, köpeklerle de aşkımızı yaşadıktan sonra şuradan denizin azıcık manzarası görünüyor. Bak, anıtın manzarası da dışarıdan böyle. Az bir şey yürüyeyim ya. Dur bakayım, önce bu yol nereye gidiyor onu bir kontrol edeyim. Ondan sonra bu yoldan yavaş yavaş yürümeye başlayayım. Doğru mu gidiyorum yoksa yanlış mı? En azından hani şeyden uzaklaşmayayım. Şehir merkezine doğru yürüyeyim yani. Bakayım. Şehir merkezine doğru yürüyeceğim ama yani bir yerden sonra taksiye bineceğiz. Çünkü imkanı yok. Buradan gidemem yani. Bakacağım şimdi. Yol tarifi al. Tamam, buradan araç gidiyormuş. Tamam. Sıkıntı yok. Doğru yoldayım yani. Bu tarafa doğru gidebilirim. Şimdi konuşalım biraz. Ne diyordum? Bu araçları bu şekilde yapabiliyorlar. Zaten burada hani araç çok ucuz. Hani bir de adam artık ekstrem daha ucuzunu bulup geliyor buraya. Buranın plakasını takıyor ve hayatına devam ediyor. İnanılmaz ya. Çok değişik yani. Ciddi manada çok ucuz. Türkiye'de de vardı. Birçok insan gelip buradan işte vatandaşlık alıp, daha doğrusu oturum kartı alıp buradan araba alıp Türkiye'ye getirip de Türkiye'de birçok kez bindiğini biliyorum yani. Adam, örnek veriyorum, artık ne kadar bunu tam olarak prosedürünü bilmiyorum ama atıyorum yılda bir sefer arabanın girip çıkması lazım, örnek veriyorum. Adam da diyor ki ya tamam abi, problem yok. Hani ben diyor yılda bir sefer gelir Batum'a tatil yaparım diyor. Adam bu şekilde düşünüp araba alıyor ve benim de tanıdıklarım var yani bu şekilde, zamanında bu şekilde yapan ve hala da hani binmeye devam eden araçlarına. Ondan sonra bir de şuraya geleceğim abi. Çok şaşırmıştım ilk geldiğim zaman. Hani ne alaka gibilerinden. Araçların burada genelde tamponları yok. Çok enteresan bir şekilde. Hani abi neden, hani bir de baktım ki ulan hani tamam eyvallah tamponun yok ama neden yaptırmıyorsun tampon? Abi tamponu yaptırmak yani aracın parçası, ciddi manada araçtan daha pahalı. Bir de şöyle bilerek olaraktan yani bile isteye o tamponu, aracın tamponunu söküp işte başka ülkelere satanlar da varmış bu arada. Neden? Çünkü
araç çok fazla para etmiyor ama aracın parçası inanılmaz uçuk rakamlar yani. Bu sebepten dolayı bu araçların abi parçalarını adamlar ya hani artık çalan da var eyvallah ama hani aynı zamanda da şey yapanlar da oluyormuş yani. Kendisi bilerekten söküp de başka ülkeye satan arkadaşlar da varmış bunların arasında. Tamponlar da bu yüzden yok. Var mı bakayım tampon olmayan araba? İlla ki geçer ya, ben çünkü çok gördüm yani. Ne olacak, zaten araç para değil. Çok da fazla yürüyerek ilerlemeden bakalım bir taksi çağıralım. Hadi let's move. Bak bu arada bura bayağı eski ya. Buraya şimdi bekle taksi çağıralım bu arada. Freedom Square. Ciddi mi? En erken 7 dakika sonra diyor. Şöyle bir çağıralım bakalım. Buraya sanki biraz zor gelecek gibi ya. Oo oğlum burası sıkıntılı bir yer herhalde. Nereye geldik ki biz? Burası ne? Baya kameralar var. Aha taksi geliyor. 21 dakika. 21 dakika ileriden. Yok abi o bize uygun değil. Dur. Cancel. Az ha bunu ben bir halledeyim de geliyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Evet. Şimdi taksiyi çağırdım. 7 dakika sonra geliyor. Şuradan da çok fazla ilerlemek istemiyorum. Çünkü hani burası inanılmaz böyle korunaklı bir yer gibi duruyor. Sur gibi böyle duvarları. Anladın mı? Ve kameralar var çok fazla duvarda. Şimdi ilerlerim. Sıkıntı yaşarız. Hiç gereği yok yani. Bak şimdi tampon olmayan bir araba geliyor. Bak izle. Bak Mercedes. Tamponu yok. Gördün mü? Bu şekilde. Tam olarak anlatmak istediğim bu yani. Bu abi bu taraftan mı geliyor? Aynen buradan gelecek. Neyse burada bekleyelim bari. Çok da fazla uzaklaşmayalım da. Kulaklarım dondu ya. Nerede bizim taksi? 5 dakikaya geliyormuş. Buna da kaç para vereceğiz? 12,5 lira vereceğiz arkadaşlar. Totalde bugün ne harcadık ya? Buraya gelmemiz toplamda bize meydana gidişimizle beraber bize ne kadara mal oldu? Hemen bir hesap. Kahve dahil. 1 lari metroya verdik. 5,5 lari de ki 6 lari. 6 lari de taksiye verdik. 7 lariye buraya geldik. Ondan sonra şimdi de 13 lari vereceğiz de toplamda 20 lari gidiş geliş burası. Ondan sonra 10 lariye meyve suyu içtik. Kaç yaptı? 30 lari. 4 lariye de bir kahve içmiştik. 34 lari. Yani 140 lira gibi bir rakam. Bizim buraya gelmemiz. Bunların 15 larisi yani biraz daha lükse giriyor. Lüks derken yani kahve içtik ve meyve suyu. Normal şartlarda işte taksiyle buraya geldik. İşte dönüyoruz. Totalde 20 lari gibi bir rakam tutuyor. Yani çok da şey bir rakam değil. Çünkü bu geldiğimiz yer bayağı uzak bir yerde arkadaşlar. Yani şey değil. Öyle yakın bir yer değil yani. Bu arada burada otobüs durakları da var. Otobüslerle de gidiliyor ama ben hani bilmediğimden dolayı otobüsle maalesef gidemeyeceğim. Otobüsler de 1 lari bu arada. Otobüsle de gidebilirsiniz. Aha şekil A'da görüldüğü üzere bak 360 diyor. Otobüs gidiyormuş. Ya bunlar yüksek ihtimalle şehir merkezinde gidebiliyor iler. Şimdi şarjım azalıyor çok. Birazdan tekrardan açarım. Konuşuruz, muhabbet ederiz. Gene devam ederiz. Haydi bakalım. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Taksi geldi. Hello. Kamarcova. Şimdi bindik abi taksiye. Gidiyoruz şehir merkezine doğru. Hadi bakalım gidince görüşürüz. Evet abi yeniden hikayenin başladığı yerdeyiz. Şimdi indik taksiden. Sanki böyle biraz daha ısınmaya başladı. Saat de böyle kaç gibi oldu? 12'ye doğru geldi. Daha doğrusu 12'ye 10 var şu anda. O sebepten dolayı biraz daha böyle ısınmaya başladı. Bir de taksici abi üşüdüğümü gördü sağ olsun açtı klimayı. 10 numara adam. Vallahi billahi. Ondan sonra biraz böyle muhabbet etmeye çalıştık falan. Polonya'da oturum kartı varmış. Dedim ki ona İngilizce biliyor musun? Dedi ki İngilizce değil de dedi Rusça biliyorum dedim. Dedim vallahi ben de Rusça bilmiyorum. O yarım yamalak böyle şeyle anlaşmaya çalıştık o hani yarı İngilizce, yarı o Rusça konuşuyor. Ben her anlıyorum gibi bir şey. Translate kullana anlaştık bir şekilde. Şöyle ki bu arada arkadaş az önce size gösterdiğim o kameralı bina vardı ya böyle şey büyüleyici duran. O bina abi özel kuvvetlere aitmiş bu arada. Dedim ki oradan dedim ben dedim biraz dedim böyle geçerken dedim tırstım dedim buna, tamam mı? O da bana dedi ki hani yok dedi ne olacak dedi ya hani yürüyebilirdin dedi yani sorun yok. Ama dedim abi dedim hani ben video dedim çekiyordum falan. He dedi o zaman dedi evet problem olabilirdi gibilerinden söyledi. Ama problem yok yani. Çektik ama çok da anlamadılar yani anladın mı? Görmediler. O yüzden bir problem yok. Evet bugün kısacası şöyle bir özet geçelim. Ne yaptık? Gittik abi. Gürcistan anıtını gezdik. Oraya nasıl gidilir bunu gösterdik. Sonrasında da geri geldik. Şimdi de aynı zamanda bayağı böyle sohbet ettik, muhabbet ettik. Biraz bilgilendirdim sizi Gürcistan'a dair. İşte araçlar olsun. Bayağı güzel sohbet havasında bir video oldu yani. O zaman şöyle yapalım. Bu videoda bu kadarcık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Zaten şarjım da bitiyor. Bakayım kaç kalmış. Az kalmış. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyor ve öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.